2007'den 2018'e kadar Türk ekonomisinin başındaki isimlerdendi. 2013'te dünyanın en etkili 500 insanı arasında bile gösterildi. Piyasa dostu, yabancı yatırımcıya güven veren, iş dünyasıyla dost diye anıldı. Mitinglerde en önde yer aldığı da oldu. Al sana bir Kürt daha. Pabucu dama atılıp Halkbank'ı dolandırmakla suçlandığı da. Ve bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. 2018'de lanetlenerek gönderilmişti. 5 yıl sonra kurtarıcı olarak yeniden dümene geçti. Ekonomi bıraktığından bambaşka bir yerde. Ve tüm memleket onu izliyor. Mehmet Şimşek 1967 yılında Batman'da doğdu. Elektriği ve suyu olmayan bu köyde okuma yazma bilmeyen bir anne babanın 9. ve sonuncu çocuğuydu. Ortaokul ve liseyi Gercüş'te bitirdi. 1998'de Mülkiye'den bölüm ikincisi olarak mezun oldu. University of Exeter'da devlet bursuyla ekonomi yüksek lisansı yaptı, karşılığında Etibank'ta çalışmaya başladı ama memuriyeti sevmedi. Ankara'daki ABD Büyükelçiliğinde kıdemli ekonomist olarak işe başladı. 4 yıl sonra ABD oturma izniyle New York'un yolunu tuttu. UBS Bank'ın hisse senedi analiz bölümünde 2 yıl çalıştı, memlekete döndü. Bu sefer de İstanbul'da Deutsche Bänder Menkul Kıymetler'de işe girdi. 2. yılının sonunda Merrill Lynch'e transfer oldu. 22 Temmuz 2007'de vekil seçildi. 2007'den 2018'e kadar 11 yıl ekonominin dümenindeki isimlerdendi. Yurtdışı tecrübesi sağ olsun, yabancı yatırımcıyla uluslararası finans çevreleriyle ilişkileri iyiydi. İngilizce bir soruya Kürtçe cevap verebiliyordu. What do you think of the Kurdish future on the Middle East? 2013'te Foreign Policy dergisince dünyanın en etkili 500 kişisinden biri seçildi. Şimşekli yıllarda Türkiye ekonomisi her yıl ortalama %5 büyüdü. 2011'de büyüme çift hanelere kadar ulaşmışken görevi bıraktığı 2018'de %3'e inmişti. Enflasyon hep tek hanede, işsizlikse hep çift hanede kaldı. Şimşek istihdamda esneklikten yanaydı. Kıdem tazminatı fonunu savunması sendikalarca çok eleştirildi. Siyasette sakin ve sağduyulu biri olarak yer edinse de olay yaratan açıklamaları da olmadı değil. 2011'de 644 kişinin hayatını kaybettiği Van depremi sonrası deprem vergileri nerede diye soranlara yanıtı uzun süre konuşuldu. Diyorsunuz ki 44 milyar liralık diyelim ki bu çerçevede vergi topladınız. Nereye gitti? Duble yollara gidiyor. Demir yollarına gidiyor. Hava yollarına gidiyor. Çiftçimize gidiyor. 2015 seçimleri öncesi hararetli günlerde muhalefetin araç saltanatı eleştirilerini çerez parası diye savuşturdu. Bunların hepsini toplasanız Türkiye'nin milli gelirinde Türkiye'nin bütçesinde çerez parası değil, çerez. Erdoğan'ın sevdiği ve meydanlarda sık sık yanına aldığı biriydi. Şimdi devamlı konuşuyorlar. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Şimdi Şimşek Türkiye Cumhuriyeti'nin parasının başında. Para onda. Maliye Bakanı. Ama ikili arasında fikir ayrılıkları da vardı. 2008 küresel krizinde Erdoğan faiz yükseltmeye karşı çıkmıştı. Şimşek ise Merkez Bankası'nın yanında duruyordu. Yine de araları uzun süre iyi kaldı. İlk büyük anlaşmazlıksa Mayıs 2016'da yaşandı. Avrupa Parlamentosu Türkiye ile üyelik müzakerelerini dondurma kararı vermişti. Erdoğan AB'nin dağıldığını iddia ederken Şimşek şu tweet'i attı. Artık hükümet yanlısı medyanın hedefindeydi. Yol ayrımının sinyalleri gelmeye başlamıştı. İş dünyasına seslendiği bir toplantıda aman borç almayın, ortak alın, sermaye piyasalarına açılın, borç bu dönemde büyük bir sorun dedi. Erdoğan'ın hışmına uğradı. Ama çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor. Ekonomi şöyle, ekonomi böyle filan falan. Sonunda beklenen oldu. 2018'de istifa etti, yerine Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak geldi. Türk lirası hızla değer kaybetmeye başladı. Kur şokunun etkisiyle enflasyon %20'yi aştı. 2019'da Erdoğan, Şimşek, Babacan ve Davutoğlu'nu Şehir Üniversitesi üzerinden Halkbank'ı dolandırmakla suçladı. Sükunetini korudu. İktidar 2023 Mayıs seçimlerine hazırlanmaya başlayıncaya kadar adı pek anılmadı. Finans danışmanlığına geri döndüğü biliniyordu, o kadar. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Erdoğan'ın Şimşek'i dönmeye ikna etmeye çalıştığı, Şimşek'in naz yaptığı konuşuluyordu. Beklenen oldu. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek
Görevi halefinden devralırken onsuz yılların ekonomi politikalarını irrasyonellikle eleştirdi. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Bugünlerde havada piyasa dostu Şimşek'in ortodoks politikaları geri getirmesi beklentisi var. Gözler üzerinde. Twitter mesajlarından fal bakılıyor, ne kadar dayanacağı üzerine hesaplar yapılıyor, istifa eder mi diye bahislere tutuşuluyor. Çünkü Türkiye görevi bıraktığı yerden çok uzakta. Zaten zor olan bir görevi ne kadar bağımsız yapabileceği ise mevcut hükümet sisteminde en kritik soru gibi duruyor.